Government officials insist that this is an isolated incident. Told that Chinese authorities we will continue to keep you informed. Cochabamba'da çay, kahve, sigara keyfi yapıyoruz. Ben sigara içiyorum. Evet, ben nefret ediyorum sigaradan. Zaten Güney Amerika'da bana güzel gelen de burada insanlar sigara çok az içiyorlar. Çok az içene rastladık. Sigara satarken zaten marketlerde bir düşünüyorlar. Öyle. Cochabamba'da biraz Bolivya ve Peru kritiği yapmak istiyoruz. Onun için oturduk. Evet. Birlikte sohbet edelim, sizlerle sohbet edelim istedik. Cochabamba deyince aslında ilk aklımıza gelen, buraya gelmeden önce hatta yolda düşündüğümüz, İstanbul'da buraya gelmeden izlediğimiz bir film var. También Llueve İspanyolcası. También Llueve. Yağmuru bile. Yağmuru bile. Even the Rain İngilizcesi de. Çok etkileyici bir filmde. Film Cochabamba'da çekiliyor. Cochabamba'da çekilmesinin nedeni San Bartolome, Aziz Bartolome burada ilk defa köleciliğe karşı çıkan Avrupalı rahiplerden biri oluyor Cochabamba şehrinde. Evet, o yüzden burada festivaller düzenliyor, Bartolome festivalleri. Geçenlerde bir köyde o Bartolome festivallerine denk geldik. Evet, köyün adı Morachata bu arada. Aslında Cochabamba'nın bir ilçesi, buraya 2,5 saat kadar uzakta. Morachata ilçesinde Aziz Bartolome Festivali'ndeydik 3 gün boyunca. Bu film Bolivya'ya belgesel hazırlamak için gelen film ekibinin başından geçenleri anlatıyor. Filmde Bolivyalıların suyuna el koyan çok uluslu şirketler ve buna destek veren hükümetler anlatılıyor genellikle. Aynı zamanda Güney Amerika'nın İspanya Krallığı'nın sömürgesi haline getirilişi ve paralellikler vurgulanıyor. Ya bu iki sömürü hikayesinin paralel işlenişi tarihin tekrarlandığını, insanlığın hırslarının benzerliklerini anlatmak isteniyor bu filmde. Bizi oldukça etkilemişti. Buraya gelmeden önce Bolivya'ya 5-6 ay önce izlemiştik galiba. Evet. Buraya gelince de aslında filmin anlattığı gerçekleri, yani gerçek ve kurgu arasındaki hikayeyi burada gözlemlemek de biraz üzücü oldu. Çünkü 1999-2000 yılları arasında ciddi bir su krizi yaşanmış gerçekten Cochabamba'da. Ve biz şu anda Cochabamba'nın zengin sayılan Keru bölgesinin kuzeyindeyiz. Güneyde durum çok farklı, çok fakirler ve muhtemelen su savaşlarından etkilenen Cochabamba'nın güney kesimi oldu. Hatta zengin evlerde bile baktığınızda, kafelerde, restoranlarda 2 tane lavabo var. Birisi temiz su, birisi kirli su olarak. Yani birinde deterjanlı su var, birinde bulaşıkları yıkıyorsunuz. Ve o suyu hiçbir şekilde atmıyorlar. Suyu kullanıyorlar. Özellikle eski jenerasyon su kullanımına çok dikkat ediyor. Hatta suyu ısıtarak kaynatıyorlar, içiyorlar. Onu da dökmüyorlar yani hiçbir şekilde. Kahve suyunu, çay suyunu. Kirli suyu temiz su haline getiriyorlar. Bolivya hükümeti ülkenin su kaynaklarını Avrupalı şirketleri satıyor. Yağmurun biriktirilmesini bile yasaklıyor. Yani film tarafsız durmaya çalışsa da rahatsız eden taraflar var bizi. Yani film içindeki film yapımcısının ani değişimi filme yansıtılmamış, yani yedirilmemiş. Objektif bakış açısından uzak hale getiriyor o yüzden. Ama bu bir film kritiği değil. Hani Peru'ya geçelim. Yani en etkili sahnelerinden birisi var mesela aklımda. Yönetmenin filmin sorumlu sahnesini oyuncuları kabul ettirmek için oldukça fazla çaba harcıyor. Sömürgecilerden kaçan kadınların çocuklarını köpeklere yem etmek yerine suda boğmalarını istiyor. Fakat kadınlar bunu kabul etmiyorlar. Evet. Yani ve yönetmen bunu defalarca bunun bir kurgu olduğunu, gerçek olmadığını anlatmaya çalışıyor yerli kadınlara ama kadınlar yine de kabul etmiyorlar. Çok güzeldi o bölüm. Ve en sonunda da yönetmenin dediği çok çarpıcı bir cümle vardı. Bu sahneyi ben yazmadım diyor. Bu bir gerçek ve yaşandı, göstermek ve çekmek zorundayız diyor. Film bir taraftan gerçek üzerine devam ederken öteki taraftan da yeni sömürgeciliğin parçalarını, nüvelerini taşıdığını anlıyorsunuz. Ya bu batılı ekibin
özellikle Bolivya tercih etmesi zaten, yani Ucuz film iş içindeki gücü filmin maalesef. uzun iş gücü, 3. dünya ülkesi olması ve aynı zamanda film içinde kendi çıkarları için karakterlerin değişimi gösteriliyor. Bu bir bakıma aslında Batılıların özür dileyişi, geçmiş için Vicdanı, tarihte, vicdan mastürbasyonu. Vicdan mastürbasyonu, evet. Tarihte olanlar için sizden özür diliyoruz. Bu filmi çekerek size iş veriyoruz. Ama verdiğimiz işin saatlik ücreti şu kadar şu kadar deyip çok az bir ücret ödeyip, hatta öyle bir filmde bir sahne var ki telefonla konuşurken yönetmen çalışanlardan biri, hatta en yetenekli oyunculardan biri, kendisi oyuncu değil aslında, halktan seçilmiş birisi, bunu duyuyor ve yönetmenin şunu dediğini duyuyor: ben bu ekibe çok az para ödüyorum, Bolivya'dayım, böyle şeyler söylediğini duyuyor ve çok üzülüyor. Sonra hatta terk etmek istiyor filmi. Yeni sömürgecilik, aslında ekonomik olarak sömürge haline getiren ülkelerin bir süre sonra siyasal olarak da kontrol altına alındığı bir dönem, hala devam eden bir dönem aynı zamanda. Kendi içinde bulunduğumuz da bir dönem. Aslında tam da bu noktada Peru'dan bahsetmek çok doğru olur. Bundan önceki durağımız Peru'ydu ve Peru'da da suyla ilgili çok büyük sorunlar yaşadık. Hatta öncesinde Ekvador'da da yaşadık. Ama Peru'dan bahsedelim. Peru'da kaldığımız bir hostelde akşam sular kesildi mesela. Ve bu her gün defalarca, hatta 2 hostelde Sonra baktık ki sadece bizim hostelde kesili. Yani akşam suyu kullanmayın diyorlar. Suyu kesiyorlar. Suyu kesiyorlar, evet. Yani bu sırada bizim Perululara karşı yaklaşımımız tabii hem zorlu yolculuk hem yorucu yolculuklardan sonra biraz sert oldu. Ya tabii bunları Covid sonrası, virüs sonrası değişen bir Peru'yu o sırada düşünemiyorsunuz, farkına varamıyorsunuz neler yaşadıklarını, nasıl sıkıntılar çektiklerini. Yani bu sıkıntılar çekmelerinin birçok nedeni var. Ama biz kendimizi batılı olarak nitelendirmesek bile yine de bir oryantalist bir yaklaşımla beraber Perululara veya Latin Amerika'ya bakıyoruz. Ünlü yazar Edward Said'in de söylediği gibi aslında Doğu her zaman Batı'nın geçim kapısı, geçimini sağlayan bir meşgale olmuş ne yazık ki. Doğu'nun kültürü, tarihi hakkında müzeler düzenlenmiş ve akademik çalışmalar yürütülmüş. Özellikle arkeoloji konusunda. Evet. Ve bunu Batı'nın kendi vicdanına uydurmaya çalışan bir yapı, bir sistem var. Said de bu oryantalist sistemi eleştiriyor. Nitekim bu güç altında ezilen bir alternatif karşılık bulamayan Doğu da bir zaman sonra bu söylemlere inanıyor ve artık başkalarının dilinden kendi coğrafyasını görmeye başlıyor ve inanıyor buna. Biz de bu gezi sürecinde aslında bundan çok uzak değildik. Bizim tutumumuz da Peru'dayken sertti. Ama şu anda Bolivya'dayız ve biraz daha dışarıdan bakabiliyoruz. Yaşadığımız hikayeleri biraz daha farklı anlamlar katmaya başladık. Ve biz de onların yaşadığı süreçleri görmezden geldiğimizi gösteriyor. Yani bu oryantalist sürece eleştirdiğimiz şeyin içinde olduğumuzu görmeye başladık. O yüzden bu oryantalizmden veya Said'den bahsetmek istedik. Ama tabii Peru bizim için turist olarak zordu. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Özellikle Kutsal Vadi'de çok zorlandık. Kutsal Vadi, Machu Picchu'ya yakın olmasıyla bayağı turistik bir bölge. Evet, Ollantaytambo, Kutsal Vadi'nin son kasabası. Ve ben şunu hiçbir zaman unutamayacağım mesela. Açık marketler var tüm Güney Amerika'da. Açık markete girdiğimde, meyve almaya çalıştığımda 1 kilo meyveyi sordum. Granadilla'ydı sanırım, tam hatırlamıyorum meyveyi. Ve karşında aldığım cevap çok yüksek bir ücret geldi. Yani Cusco'dakinin 3 katı. Ben de dedim ki çok pahalı dedim İspanyolca dilim döndüğünce. Bana yerli cholito diyorlar onlara. Yerli kız da dedi ki ama sen turistsin dedi. Yani bu biraz beni ürküttü açıkçası. Çünkü gerçekten çok temiz insanlar, yerliler, çolitolar. Ama diğer yandan turistlere bakış açısı biraz içler acısı. Evet, para üstünü devamlı, yani neredeyse %90, abartmıyoruz, %90 bütün dükkanlarda para üstünü yanlış veriyorlar. Yani bizim
farkına varmayacağımızı düşünüp yani bunların hepsi bizde biraz birikim oluşturdu. O yüzden onlara karşı yaklaşımımızda kendi içimizde sert, onlara karşı değil de kendi içimizde sert. Biraz boğulduk yani. Evet. Mesela bu hostellerde suyun kapatılması, elektriğin kapatılması neler yaşadık. Şimdi dönüp baktığımızda çok komik geliyor. İşte gecenin bir vakti saat 11'de genelde kapatılıyordu. 11'den 1'e kadar su yok. 11'den 1'e kadar elektrik yok ve siz bir aslında Urubamba ya da Ollantaytambo gibi çok turistik bir kasabadasınız. Parasını da ödemişsiniz. 3 gün kalacaksınız, 4 gün kalacaksınız. Daha önceden parasını da ödemişsiniz. Hatta şöyle bir şey başıma geldi. Yani genelde ben mutfağa kahve pişirmek ya da bir şeyler yapmak için iniyorum. Gökhan çalışıyor o arada. Ben indiğim zaman Cusco'da bir kaldığımız hostelde hostelin sahibi yaşlı bir teyze bana şundan bahsetti. Ocağı lütfen az kullan gazı ve sen bunu daha iyi anlarsın dedi. Avrupalılar anlamıyor bizim durumumuzu dedi. Şimdi zaten Booking'de mutfağı kullanabileceğimiz yazıyor. Yani mutfağı kullanabileceğimiz yazarken hani gelip de bana gazı daha az kullan demesi üzücü bir şey. Ya sadece için. Bu değil tabii ki. Yani kadın devamlı gözü üzerimizde ve gittiğimiz her yerde neredeyse Peru'da herkesin gözü üzerimizde oluyor. Hiçbir şekilde yani couchsurfing yapmışız, Booking'de gitmişiz hiçbir şey fark etmiyor. Hep insanlarla beraber ve bayağı zorlu geçti. Evet. Yani aslında işte bu filmden bahsederken bizim tabii ki Latin Amerika, yani Güney Amerika'ya gitmemizin nedenlerinden bir tanesi de ucuz olması aslında. Tabii ilk başta temel nokta toplumsal hareketlerinden etkilenmiş olmamız, insanlara karşı inancımızın biraz daha artmasını istememiz. Yani bunları görürüz diye düşündük ama Peru'da biraz tersi oldu. Peru'da biraz fazla yitirdik bu inancı. Ekvador'da da öyleydi keza. Ama şimdi Bolivya'da o inanç geri geldi. Çünkü kaldığımız insanlar inanılmaz bir şekilde yardımcı oluyorlar. Zengini fakiri öyle diyeyim size. Verdikçe daha çok vermek istiyor. O zaman biz de hatta altında ezilip biz de vermek istiyoruz. İki taraflı bir böyle sürekli birbirine verme, yani sürekli birbirine önemseme durumu ortaya çıkıyor. Bu çok güzel bir şey. Çünkü gittiğimiz kasabada yani San Bartolome Festival için, Aziz Bartolome için Morochata ismi, daha doğrusu Cochabamba'nın ilçesi, tekrar düzelteyim. Fakir olan halk da zengin olan kısımla beraber el ele kol kola dans ediyorlardı. Halay çektik. Evet, buranın festivalleri ünlüymüş. Hatta senenin her günü festival oluyormuş burada. Çok güzeldi. Onlar da bizim yediğimiz eti, çorbayı yedi. Biz de onların yediğini. Yani herkes eşit bir şekilde dağılım gösteriyordu festivalde. Çok hoşumuza gitti. Ama maalesef Cochabamba'da durum öyle değil. Güneyinde çok fazla fakir insan gördük. Otobüs terminalinin olduğu kesimde La Cancha denen ünlü marketin. Peru konuşması bu aslında ama yani. Ezgi Bolivya'ya geçiyor. Hayır, şimdi Bolivya'nın da yani şunu demek istedim aslında, Peru konuşması, ama şimdi Bolivya'yı överken, çünkü Bolivya Peru'ya göre daha ucuz, Bolivya'nın da dezavantajlarını veya kötü taraflarını unutmamak istiyorum. Bunları da söylemek istiyorum. Çünkü şey gibi oluyor. Şimdi Bolivya bizim sevdiceğimiz Peru, Ekvador, Tükaka gibi oluyor. Öyle değil aslında. Evet, hepsinin ayrıca ayrısı. Peru ile Bolivya kardeş iki ülke. Evet. Zamanında Şili'ye karşı savaştıkları için birbirleri arasında bayağı bağ var. Birçok kişiyle karşılaştık. Güney Amerika'nın her yerinden insanlarla karşılaştık. Sadece Şililerle karşılaşamadık. Bunun nedenlerinin bir tanesi buymuş. Şili hem de biraz daha Avrupa'yı olmaları vesaire olmaları. Evet, artık Şili 3. dünya ülkesi olarak sayılmıyormuş ve tüm Güney Amerika ülkeleri 3. dünya ülkesi Şili dışında. Evet, ama böyle bir durum da varmış. Yani Türkiye'den çıkmadan önce bu toprakları daha gelişmemiş topraklar olarak düşünen birçok arkadaş veya insanlarla karşılaştık. Onların gelişmemiş toplumların en basit toplumlar olarak kronolojik gelişme sırasında böyle piramidin altında, Batılıların da gelişimin son evresi olarak üstünde olduğunu, işte sömürülen
tarafın onlar değil de Avrupa olsaymış o zaman dedikleri çok şahit olduk. Çok rahatsız olduk aynı zamanda bundan. Evet, rahatsız edici. İşte bu da zaten Batılıların daha Ama çok... maalesef hep ön yargılar şöyle de gelişiyor. Şimdi biz basın yayın organlarında da görmüyoruz. Yani biz nasıl görüyoruz? O Kolombiya çok tehlikeli, işte uyuşturucu mafyası var. O Bolivya çok fakir. Aslında tehlikeliydi. Ya evet tabii öyleydi ama şimdi bence dünyanın her yeri kadar tehlikeliydi. Yani bir kritik yapmak gerekirse Bogota, Medellín'de bilmiyorum. Akşam kesinlikle çıkmadık. akşam çıkmadık. Yani bazı yerlerde çıkılabiliyor tabii ki ama çoğunlukla çıkmadık. Ve yani gündüz vakti bile zaten korktuğumuz bölgeler oldu. Evet. Dünyanın her yerindeki kadar olduğunu söyleyemeyiz Doğru, ama tabii. gerçekten Avrupa dikkatli tabii ki olursanız öyle değil. korkulduğu kadar da yok yani. Evet. Bu abartı tabii ki. Evet, Avrupa tabii ki öyle değil ama burası Avrupa değil her şeyden önce. Biz bunu bilerek geldik. Hatta beklentimizden çok daha fazlasını gördüğümüz için de yani bizim beklediğimiz Bolivya çok fakir, dediğim gibi insanların ön yargılarıydı bunlar. Kolombiya işte uyuşturucu mafyası tehlikeli. İşte bu gibi şeyler duyduğumuz için ve bunları burada çok fazla görmedik. Yani görmememizde sevinirdi. Peru'da da çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Yani aslında evet, bu diyaloglar sömürge tarihinin kazananları tarafından yazılmış hikayelere inanan bizlerle beraber devam ediyor. Sadece sosyal medya veya işte haber kaynakları veya kültür endüstrisi üzerinden konuşmak bizim için kolay tabii. Biz de hani ama yani söylemek istediğim, çok büyük medeniyetlerin olduğu bir toprak Peru. Evet. Önceden İnkaların yaşadığı, yani bu Avrupalılar tarafından bu şekilde yok edilmesi bence dünya tarihinin en trajik olaylarından bir tanesi. Evet, yani bu yüzden de tabii Perulilerin yaklaşımlarını görmek çok üzücüydü. Çünkü pek çok defa bizi Fransız sandılar ya da İtalyan sandılar ve Türk olduğumuzu söylediğimizde, çünkü Türkiye'nin nerede olduğunu bilmiyorlar. Türkiye Afrika mı diyen çıktı, Afrika'da mı diyen çıktı ya da söylediğimizde kimse bizi kale almadı, özellikle Machu Picchu'da. Bunun nedeni de yine maddi. Çünkü Amerikalı size para getiriyor. Fransız, Avrupalı, işte İtalyanı, Almanı para getiriyor. Şimdi Türk dediğinizde Türk'ün nerede olduğu bile bilinmiyor. Çok uzak bir ülke Latin Amerika'ya göre. Ama yaşadıklarımız işte bizi üzdü de. Mesela Machu Picchu'da sonradan bizden özür dilediler, çok büyük, ama çok tartıştık, çok kavga ettik. Keşke o kadar yorulmasaydık, yorucu olmasaydı. Machu Picchu'da bize diyorlar ki işte 2 hafta bekleyin, Machu Picchu bileti yok. Biz 2 hafta sırf Machu Picchu için bekliyoruz, tur için. Sonra tur günü geliyor, rehber yok. Çünkü rehber İngilizce konuşamıyor. Yani sonradan özür dilerek bize hani bir gün daha fazla kalmamız için o kaldığımız yerin, otelin parasını onlar ödediler, kahvaltıda dahil. Bu bir özür. Bu bir özürdü. Bu bir özürdü, güzel bir özürdü. Ama yetmez. Şimdi Peru'da Seven Colors, neydi ismi? Vinicunca diye çok bilinen bir dağ var. 7 renkli. Şimdi bir arkadaşımız da dedi ki, Slovenya'dan dağcı bir arkadaşımız, tırmanışçı. Dedi gitmenize gerek yok, oraya hiç para harcamayın. Arjantin'de de dedi renkli dağlar var. Hem de turistik değil dedi. Ama daha az fotoğrafik olduğu için Peru'nun dağlarını daha çok yönlendiriliyor. Çünkü fotoğraf çekilebiliyor veya paylaşılabiliyor. Tamam, elbette, kesinlikle çok güzel gözüküyor görsel olarak. Ama şöyle bir durum var. Bir yer ne kadar fazla turistikse sizi o kadar gerçekten yoruyor. Daha az cezbetmeye başlıyor. Özellikle çok fazla gezdiğinizde. Ben Machu Picchu'ya çıkınca da mesela Machu Picchu çok etkiledi ama dedim ki bunca yorgunluğa değer miydi gerçekten? Çünkü Machu Picchu'dan dönüşümüz de tam bir faciaydı. 3,5 saat koşturduk yine turu yakalamak için. Bence yani gereği yok bu kadar yorgunlukların. Ama tabii unutulmaz deneyimler. Evet, biz de ama aynı zamanda bir YouTube programı yaparak bu tüketim, hızlı tüketim çarkının içindeyiz. Yani bunun dışında da konuşamıyoruz. O yüzden oradan oraya hostel parası vermeyelim. İşte daha yolda uyuyalım vesaire gibi bayağı zorlu zamanlar da geçirdik. Ama Peru'dan bahsetmek
yani bahsedecek olursak bu tarz bir yozlaşmanın nedenleri de var aynı zamanda Peru'da. Yani sadece turistik diye bunları yapma hakkına sahip değiller. Çünkü turistik bölgelerin her yerinde bu tarz adaletsiz bir tarafımıza karşı. Yani bunun sömürge tarihinden sonraki kısımları da var. Yani bununla ilgili mücadele eden 70'lerde, 80'lerde Aydınlık Yol Hareketi, ondan sonra 90'larda Fujimori, bunların hepsi Peru'nun değişimin temel taşlarından. Bunlardan bağımsız konuşamayız. Fujimori diye bir 90'larda bir devlet başkanı başa geçiyor. Bu Japon bir göçmen çocuğu aslında normalde. Ve kendini halk adamı diye tanımlayan bir sağ popülist lider. Yani alt sınıflara seslenme temelinde kurguladığı göçmen işçi çocuğu damgasını bütün her yerde vurguluyor ve sağlam başarılı bir oyla oluyor. beraber başarılı oluyor. Yani 90'lardan 2000'e kadar Fujimori zaten ülkeyi yönetiyor ve bütün kamusal alanları neredeyse %95 kamusal alanın hepsini özel şirketlere satıyor. Ve şu anda zaten Peru'da kamuya ait tarımsal alan %5'miş. %95'i özel şirketlere ait ve o %5'te de sadece koko yaprağı yetiştiriliyor. Ay. Ya koko yaprağı da ucuz bayağı. Gerçekten çok çekmişler, çok çekiyorlar. Bir yandan da tabii onların tarafından bakmak lazım. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi siz Latin Amerika'dasınız. Şimdi ne alaka Asya diyorsunuz. Birden höttödök karşınıza Asya yemeği çıkıyor. İşte ne bileyim Asya ile ilgili bir kültür çıkıyor. Hatta ama Japon göçmenlerin Evet. zamanında çok fazla gelmesiyle bağlantılı ama bu yine de azınlık. Yani hani Fujimori'ye destek verenler Japon göçmen çocukları değil sadece. Yani Tabii. adam öyle bir güya halkçı yaklaşıyor ki yani zaten otorite boşluğu olan bir Peru'dan bahsederken adam tam ki Aydınlık Yol Hareketi'yle ve Aydınlık Yol Hareketi dediğim bayağı sağlam katliamlara neden olmuş. Artık bu hükümetten mi kaynaklanıyor? Tabii ki o Aydınlık Yol Hareketi sol hareketten mi kaynaklanıyor? Bu hala konuşmak evet, biz de bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani hani bu iki taraf bayağı kutuplaşmış durumda. Bu adam gelmeden önce bayağı sağlam bir hiperenflasyon geliyor. %7.000 gibi yani %7.000. %7.000. Ondan sonra bu hiperenflasyondan sonra biraz durum aşamasından dolayı herkes vay adama bak falan filan diyor işte Fujimori'ye. Bir de Aydınlık Yol Hareketi'nin verdiği zararlar var. Onu 1994'te 1995'te yok ediyor. Aydınlık Yolu tamam diyorlar. O adam bizi Tabii biz Peru'da yaşamadığımız için çok fazla aslında politikaya dokunmadan, siyasete dokunmadan bildiğimiz kadarını söyledik. Ama sadece şunu söyleyebiliriz, onları da anlamaya çalışmak lazım diyelim. Bu Gökhan'ın özellikle son belirttiği Evet, %7.000 enflasyon öncesinde yaşanan, Peruların yaşadığı %7.000 enflasyon demek ölüm yani. Ama çok korkunç Fujimori bir şey. geldiği zaman bu çok da değişmiyor. Hatta ekonomi daha da kötü hale geliyor. Fujimori destekçileri var burada Lima'da özellikle. Burada Ezgi şu anda karışıyor bana. Evet, çok fazla politik ve siyasi. Ama yani bu kesinlikle anlatılması gereken bir şey. Bize aynı zamanda bizim anlayabileceğimiz de bir şey. Evet Çünkü ama biz bir taraf değiliz her şeyden önce onu söyleyelim. Sadece bir gözlemciyiz. Zaten bir taraf olamayız. Hani kendi ülkenizde olsanız belki diyelim yaşasak bu olanları. Biz Evet. bu olanları yaşamadık, görmedik. Sadece okuduklarımızı anlatıyoruz size. Evet. O yüzden ama yani hani bunu konuşmak, bunu öğrenmek gerçekten Tabii. daha farklı bakmamızı sağlıyor. evet konuşmak Yani hani lazım. Dediğim gibi bu Kahve, sigara ve çayla yani özellikle. mesela Fujimori destekçileri Lima'da yani kıyı bölgesinde yani eskiden Cusco başkentmiş İnkalar zamanında. Başkenti İspanyollar Lima'ya alıyorlar kıyı kesme ve kıyıda hep zenginler ve orta sınıf Evet. üstü insanlar yaşıyor. O yüzden genellikle Lima'da gördüğüm şey Fujimori destekçileri. Çünkü kendi elindekileri koruma çabası içindeler. Evet. Ve işte yani bundan dolayı Fujimori'den bahsetmemek imkansız çünkü Ant Dağları'yla kırsal kesimle kıyı kesim arasında uçurum var.
Evet, hatta şöyle bir durum var. Biraz yemeği de geçelim. Peru yemekleri çünkü çok önemli. Bu Ant Dağları'nda yaşayan kısım Peru'nun yemeklerini bile yiyemiyor, bizim bildiğimiz sokak yemekleri yiyor. Biz de aslında daha çok sokak yemeği yedik. Çünkü Lima'da mesela özel cips kola. Martinez diye dünyaca ünlü bir şef var, Perulu şef. Ve yani gerçekten dünyanın en iyi şefleri arasında ve Peru'da, Lima'da hatta gördük Ezgi'de Miraflores'te dünyanın en iyi 6. restoranını açmış. Dünyanın 117 mikro ikliminin neredeyse yani 84'ü ve tüm bitki hayvan türlerinde %10'una sahip Peru. Mikro iklim ne? Mikro iklim dağlık bölgelerde hava değişimleriyle vesaireyle beraber olan bitkisel çeşitlilik. O yüzden Martinez bunu kullanıyor ve dünyanın en iyi restoranlarından bir tanesini Peru Lima'ya açıyor. Ama bu açtığı restoranda en ucuz yemek $145'dan başlıyor. Yani imkansız yemek zaten. Evet, hayır, orta sınıf değil, üst sınıf bile zorlanıyor. Yani o yüzden bizim gerçekten Peru yemeklerini görmemiz gibi imkan yok. Yani sokak yemekleri var. Tam Miraflores'te gittik. Bütün dükkanlara sorduk. Gerçekten çok pahalı dükkanlar. Hani gerçekten Peru yemeklerini orada yiyebilirdik ama yiyebilecek durumumuz yok. Sokakta yedik ya da arkadaşlarımız bize pişirdi bu arada, sağ olsunlar. Evinde kaldığımız kişiler insanlarla yedik. Evet. İnsanlarla, Perulularla, burada Bolivyalılarla yapıyoruz aynı şeyi. Kolombiya'da, Ekvador'da yaptık. Çok daha iyi oluyor bizim için. Yani maalesef diyelim. Bizi geçin. Biz turistiz, hadi neyse kısa bir süreliğine oradayız. Perulu alt sınıf bu yemeklerin hiçbirini yiyemiyorlar. Ne kadar üzücü değil mi? Yani değil mi? Değil. Değil. Peki bu arada bahsetmek istediğimiz diğer bir popüler konu da bayağı popüler, lamalar. Çünkü bu lamalar sadece Peru'da yoklar. Öyle bir anlatılıyor ki lama sanki sadece Peru'da varmış gibi. Peru'nun dışına çıktığınızda lama bitiyor. Böyle bir şey yok. Lama Bolivya'da da var. Evet. Ama o kadar fazla değil. Peru'daki kadar fazla değil. Evet, daha az ama tabii bilmiyoruz başka nerede görebiliriz. Gördük mü daha Yok, önce? görmedik. Görmeyeceğiz muhtemelen. Görmeyeceğiz muhtemelen ama sadece Peru'ya özgü değilmiş. Onu anladık hiç yoktan. Çünkü Bolivya Peru'ya çok yakın zaten. Lamalara üzülmemin en büyük nedeni Kolombiya'ya ilk gittiğimiz zaman meydanda bir lama görmüştüm. Lamayla gezen bir yerli vardı ve fotoğraf çekiliyordu. Orada tabii tek bir lama vardı. Ama buraya, yani Peru'ya geldiğimizde, Peru'ya gittiğimizde çok fazla lama vardı ve şöyle, mesela yerli kadınlar lamalarla geziyorlar ve kıyafetleri çok özel, şapkaları çok güzel. Hemen tabii etkileniyorsunuz, fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Ama inanılmaz bir şekilde, yani uzaktan bile çekseniz sizi anında görüyorlar ve anında para istiyorlar. Çok ilginç. Kaçtığınız zaman da arkanızdan evet soruyor. Dos soles. 2 sol istiyorlar en az. Hayır ama birlikte. Bir tanesi 5 sol istedi bizden. O bombaydı. 3 kişi vardı. Hepimize 5'er dedi. Yani toplamda biz 5 verdik. 3'ü aralarında nasıl bölüşecek bilmiyoruz. 5-3'e bölünmüyor arkadaşlar. Lama gördüğümüz zaman bizde bir gerginlik oluşmaya başlıyor. Evet. Ya çünkü sevmedik hayvanları ya. Şöyle bir okşayamadık. Sevmek istedik. Mesela Kutsal Vadide Pisak'ta. Ben bir kere çaktırmadan sevdim Pisak'ta giderken. Arka taraftan sevdim, kaçtım. Ama çok güzel lama yavruları vardı. Tek istediğim şey onlara dokunmak. Yani kuzu yavrusu gibi. Hani ve elime atar atmaz kadın foto böyle sürekli bu şekilde kadınlar. Yani bu çok korkunç bir şey bence. Çünkü hayvanlar için de korkunç. Aynı şekilde yani dünyanın neresinde olursak olalım. Özür dilerim sözünü kestim ama daha korkunç olan bir şey varsa çalışanlarının %99'unun kadın olması. Yani o lamalarla beraber bunu söyleyen kadınlar kadın. Hepsi kadın, evet. Çalışan dükkanların hepsinde çalışan insanların hepsi kadın. Bu çok büyük bir sorun. %90 neredeyse, yani bir yüzde vermek istemiyorum ama çok fazla çalışan kadın vardı. Her yerde kadın. Şöyle yani, ama eleştirirken de tabii bir yandan hani objektif eleştirmeye çalışıyorum.
çalışıyoruz daha doğrusu. İstanbul'da da mesela adalarda atlara yapılan muameleye de karşı çıkıyoruz biz. Bu bir tek hani Peru ile ilgili bir şey değil. Hayvanların kullanılması durum burada. Çünkü o lamalar tüm gün boyunca gezdiriliyorlar böyle fotoğraf çekilmek için. Hayvana da yazık. Bir de yani hani gerçekten hayvansever olan var, okşamak isteyen var, fotoğraf istemiyoruz arkadaş. Neyse biz de bir fotoğraf çektirdik. Biz de popüler dünyaya adım atmış olduk ve söyleyelim hemen 5 sol verdik, 3 kişi Yok, aralarında 5 sol bölüşemedik. vermedik. 2 sol verdik, bu kadar mı dediler? Bir sol daha verdik, 3 sol. Toplamda 3 solü kurtardık. 3 solü 5 kişiye vermişiz. Yazık bizim. Onlara da yazık tabii. Yani başka bir konu, başka ne var lamalar dışında? Ya ben yine Fujimori'ye gelmek istiyorum aslında. Evet. Yani hani bu Dönüyoruz dolaşıyoruz. buraya, buna geliyoruz evet. tabii. Yani bu arkadaş El Autogolpe denilen böyle kendi kendine darbe gerçekleştiren, ardından da OHAL ilan eden bir devlet başkanı. Şu anda hala çünkü etkisi çok büyük. Kızı Keiko Fujimori de aynı şekilde siyasetin içinde. Hatta kıl payı kaçırdı son başkanlık seçimlerinde. Castillo başkanı, devlet başkanı oldu. Castillo köy adamı. Aynı zamanda bir öğretmen. Hala da öğretmenliğine devam ettiği söyleniyor. Ve kırsal kesimden gelen Ne güzel. ve kesinlikle sistemin içinde olmayan bir adam. Ve ama işte arka tarafta, kuliste de Fujimori taraftarları ve Ortalık bölüm var. karışık anlayacağımız. Evet, yani bu adam tek adam rejimine Yani geçmiş zamanında. Bugün hala yürürlükte olan Fujimorist anayasa o dönemde Fujimori'nin isteğine göre şekillendirerek ortaya çıkmış. İşçi sınıfına yönelik saldırılar, muhalefete yönelik baskılar, seçim kampanyasında genellikle anti-neoliberal bir konuşma şekli var adamın. Mesela sokak satıcılarının statüsünün yasallaştırılmasını istiyor seçimlerden önce. Yani konuşmaları, işte popülist söylemleri bu şekilde ve onlar için banka kurulacağını, kurulması gerektiğini söylüyor. Çünkü sokak satıcısı çok fazladan. Peru'nun her tarafı neredeyse sokak satıcısı. Evet. Hep akşamları açıyorlar genellikle gerçi ama iktidarı ele geçirmez neoliberal reformların bizzat yürütücüsü haline geliyor bu arkadaş. Ve popülist söylemleri, halk söylemleri devam ediyor hala. Neoliberal politikalara yöneliş bir taraftan onu alt sınıflardan uzaklaştırıyor ama orduyla yakınlaşmasını sağlıyor. Ve o şu anda hala zaten orduda bayağı kuvvetli temsilcileri var. Öyle işte popülizmi her geçen gün daha da sağa kayıyor ve eşitlikçi veya dağıtım araçlarını kullanmaktan uzaklaşıyor. Yazar vardı. Evet, 2010 yılında Nobel ödülünü alıyor. Perulu yazar Mario Vargas. Bu Nobel ödülünü almadan önceki olaylar da oldukça ilgi çekici. Çünkü ilk başta Castillo destekçisi Mario Vargas. Yok, Castillo destekçisi değil aslında. Fujimori karşısında devamlı. Ama Castillo seçimlerinde ters dönüyor. Yani Castillo'ya aman Venezuela olmayalım kaygısı. Evet. Çünkü Venezuelalı göçmenler çok fazla başka ülkelerde, Güney Amerika'da varlar ve bu ne yazık ki çok büyük sorunlar oluşturmaya başlamış ve bu çekişme hali Venezuelalı göçmenlerle Mario Vargas'ın söylediği bir nefret söylemi aslında aman Venezuela olmayalım bir nefret söylemi Venezuelalılara karşı ama kendisi Nobel ödülünü alıyor. Ama Venezuela'da olmayalım demiyor. Aman Venezuela olmayalım diyor. Yani çünkü 90'larda özellikle Fujimori ile başlayan anti-komünist söylemler o dönemde zaten bariz belirgin bir dönem 1990'lar ve anti-komünist dönemde bütün söylemler komünizmin gelmemesi veya geldiği zaman Venezuela'nın çünkü Chavez'le beraber Chavez'den sonra yaşadığı sıkıntılar bayağı kötü durumdalar ekonomik olarak ve evet dediğim gibi Peru'da, Ekvador'da her yerde çalışan hayat kadınları veya dilenciler vesaireler Venezuelalıydı.
Ya da yani biz tam olarak anlayamıyorduk ama bize söylenenler Venezuelalı deniyordu veya gerçi Latin Amerika'da herkes birbirini karalamak için birbirine bir şey söylüyor. Bolivya'ya geliyorsun, Arjantin'in... Çünkü Bolivya'da da çok fazla Arjantinli var. Akrobatik işte arabaların önüne ki işte trafik ışıklarında bekleyenler, jonglörler vesaireler hep Arjantinli olduğu söyleniyor. Ya da takı satıyorlar mesela Arjantinliler. Arjantin'in ekonomik durumunun çok kötü olduğunu söylüyorlar Bolivya'da. Ama Bolivya'da kendisi, yani birçok Bolivyalı'dan duyduğumuza göre biz de büyük bir ekonomik kriz bekliyoruz dediği çok fazla oldu Bolivyalıların. Çünkü şu anda Bolivya'nın durumu iyiymiş. Currency olarak, para birimleri olarak. Ama muhtemelen diyorlar yani yarım sene, bir sene biz de bir şeyler göreceğiz diyorlar. O yüzden aslında kimse kimseye taş atmasa iyi olacak. Ama ne yazık ki burada çok fazla duyuyoruz. Herkes birbirine saldırıyor. Saldırmıyor canım. O kadar yani, değil. Herkes birbirine ufak tefek bir şeyler söylüyor. Yani bazı kesimler evet. Evet, yani hemen çoğu insan. Herkes olmasa da. Yani ama bu aman Venezuela olmayalım cümlesi biraz bana sert geliyor. Adam Nobel Edebiyat Ödülü almış ya. Yani illaki bir paralellik kurması gerekiyor bir yerlerle. Batı'yla uyumlu davranması gerekiyormuş gibi sanki. Çünkü. Yani hayır, sondaki ünlem bile olmayalım ünlem. Şimdi Venezuela'ya da ayıp oluyor bir yandan. Nobel'e de ayıp oluyor. Perulu olmasına da ayıp oluyor. Bir şey diyemiyorum yani. Güney Amerikalı bir yazar. Sonuçta Venezuela'yı bir şekilde desteklemesi gerekiyor. Venezuela da onlardan biri. Yani kardeş diyeyim. Kardeş ülke. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Evet, tüm dünya aslında. Bu konular tabii biraz can sıkıcı. Çünkü gerçekten hepimiz kardeşiz. Yani kısacası güzelim Peru için üzgünüz. Peru'nun insanları için aslında doğal gaz ve su ve elektrik konusunda yaşadıkları zorluklar için. Çünkü Peru gerçekten çok güzel bir ülke, çok etkileyici bir ülke. Belki herkesin görmesi gereken bir ülke diye düşündük biz diyelim. Evet, hiçbir zaman unutmayacağımız manzaralar var hafızamızda. Çok güzeldi, rüya gibiydi. Peru insanı hakkında olumlu söyleyeceğimiz bir şey, oldukça sakinler. Hatta bir tartışmaya girdiğinizde bile size cevap verirken hiçbir şekilde sinirlenmiyorlar. Gülümsüyorlar. Daha da gıcık oluyorsunuz. Gülümsüyorlar. Onlar gülüyorlar, biz sinirleniyoruz. Biz köpürmüşüz zaten. Hani evet. Adam bizle kavga etsin istemiyoruz tabii ki ama yine de bir tepki versin istiyoruz. Gülümsüyorlar, yüzümüze bakıyorlar. İşte belki biz de öğreniriz dedik ama öğrenemedik. Belki Bolivya'da öğreniriz. Burası da çok sakin gözüküyor. Ama şöyle bir durum oldu Iquitos''da. Kadını hatırlıyor musun? Bir kadın sokakta. Ha, evet, yani şiddet görmedik hiçbir yerde ama sadece Iquitos''da kuzey tarafında, Amazonlara yakın bölgede bir satıcı kadın bıçak darbesiyle üzerinden çantası alınmış, kaçmışlar. Evet. Ona şahit olduk. Evet, bağıra bağıra koşuyordu, polis geldi hemen. Ama bu olay hakkında şöyle dedi, biz bir kafede oturuyorduk, şöyle dedi kafede çalışan bir kız. Burası Selva, yani Iquitos Selva kısmına yakın bir yer. Zaten sınırda. Amazon ormanlarına yakın. O yüzden çok fazla bu tarafta daha tehlike yaşanılabiliyor gibi bir açıklama yaptı. Ya, uyuşturucu kaynaklı olduğu söyleniyor. Yani uyuşturucu bulmak için kadının çantasını çalması, uyuşturucu bulmak için olduğu söyleniyor. Yani evet, bayağı kafası iyi insanlar görmüştük o taraflarda. Evet. Oldukça. Yani Peru'nun Iquitos'tan çıktıktan sonra böyle bir şey hiç görmedik, yaşamadık ama Iquitos evet, şimdi düşününce biraz daha ürkütücüydü. Evet. Tam bir Selva'da. Yani, Peru'da 1,5 ay kaldık. Bu yeterince gözlem sahibi olacağımız anlamına gelmiyor ama gördüğümüz kadarıyla, okuduklarımız kadarıyla işte bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Onun dışında ne söyleyebiliriz? Yani bir şehri, bir ülkeyi tanımak için bence bir hayat lazım. Ve böyle gezerek olmuyor. O kadar diyeceğim bir hayat. 3-4 sene iyiymiş gibi sanki. Yani evet, uzun seneler lazım. Bence 1 ay, 2 ay, 6 ay yani hiç yeterli değil. O yüzden sürçülisan ettiysek affola. Elimizden geldiğince, yani dilimiz döndüğünce gördüğümüz, düşündüğümüz, tecrübe ettiğimiz kadar konuştuk.
Yoksa Peru'yu çok sevdik. Sadece olumsuzluklarını da dile getirmek istedik. Evet. Daha söyleyeceğim şeyler varmış gibi hissediyorum. Yemek hakkında var aslında. Yemek hakkında var. Yemekleri oldukça ilginç bence. Hatta bu geçmiş kolonizasyon kültürü yüzünden kalan yemekler olduğunu çok fazla yerde okuduk. Mesela antikucha, yürek. Yani yürek yeniyor ve bunun daha fazla Peru'nun geçmiş İnka kültürüyle, İnka tarihiyle. Çünkü İnkalar da antikucha yerlermiş, yürek yerlermiş. Ve şu anda da antikucha Peru'da çok fazla sokakta satılan bir et. Aslında lezzetli de, bunu da söyleyeyim. Üzücü olsa da yani yürek yemek. Yani evet, bu kadar bitkisel çeşitliliğin veya meyve, sebze veya işte bitkisel çeşitliliğin olduğu bir yerde yemek kültürünün yüksek olmasını bekleriz yani. Evet. Gördük ama beklediğimizden daha kısıtlı tavuk ve et ağırlıklı, özellikle tavuk ağırlıklı. Ama tabii biz sokak yemekleri veya işte maddi imkanlarımız sağlayacak yerlere, maddi imkanımızın olabileceği yerlere gittik. O yüzden bunun hakkında da çok yüksek konuşamayız. Evet, biz daha çok sokak yemeği yediğimiz için yani restoranlara gidemedik maddi olarak. Karşısında yani restoranlara gittik tabii ki ama öyle lüks restoranlara veya bunun gerçekten gösterilebildiği, çeşitliliği gösterebildiği, yani yüzlerce yemek çeşidi var ama biz sadece hani 20'sini tatmışızdır sadece gerçekten ünlü olanlardan. Peru'da çok sevdiğimiz diğer bir özellik de yani yemek kültürü dışında kahve çeşidi. Ben çok kahveciyim bu arada. Kahve çeşitliliğiydi. Gökhan da çikolata sever. İkimiz de seviyoruz yani. Çikolata çok iyiydi. Çikolata biraz pahalıydı. Kahvesi hep değişiyor. Farklı yerlerde. Kimisinde bal tadı var, kimisi daha sert. Bir de mısırları çok çeşitli, patatesleri çok çeşitli. Ve biraları. Ve biraları. Evet. Oldukça fazla bira çeşidi vardı. Çikolata biralar da vardı. Hatta yani Mayıs Muradolu mor mısırlı bira vardı. Çok güzeldi. Yani mor mısıra bayıldık zaten. Ama kendimi bira konusunda düşünmeden alamıyorum. Şimdi mesela Belçika'ya gittim, Almanya'ya gittim. Orada da çok çeşitli biralar var. Hatta tabii ki çok çeşitli biralar var. Ama Güney Amerika'da, Peru'da böyle bir çeşitlilik inanılmaz bir şey. Yani her şeyle bira yapıyorlar ve çok da güzel bira yapıyorlar. Keşke dünya daha çok tanısa Perulilerin biralarını. Ama şarap konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şarapları bal gibi çünkü her şeyleri çok şekerli zaten. O yüzden de şarapları da çok tatlıydı. İka diye bir bölge var. Evet. Orada şarap tadımını yaptık bayağı. Hepsi de bayağı şekerli. Şekerli. Ya dulce aromalı. Yani tatlı şarap ya semi dulce yani yarı tatlı şarap. Sek yok. Semi dulce de dulce gibi zaten. Evet. Evet, güzel değil. Bolivya'ya gelince Tarija diye bir bölge var. Burada şaraplarını denedik. Çok güzel şaraplar. Son olarak benim favorim olan Gökhan'ın da favorisi bence. Bir tatlı mazamora, bahsetmeden edemeyeceğim. Mor mısırla beyaz mısır karıştırıp üstüne de biraz tarçın döküyorlar. Kazanlarda falan kaynatılıyor bunlar. Aynen, aslında bizim sütlaç gibi bu arada. Ama tabii bizde mor mısır yok. Yani mısır çeşitli yok tabii. Kaynatma şekli, yapılış şekli bu şekilde. Enfesti. Şu an çok özledim mazamora'yı. Neredesin mazamora deyip ben artık gidiyorum. Hadi kalkalım yemek yemeye bir yerlere gidelim. Bence de çok acıktık ya da evde yemek yapalım. Eve gidelim o zaman. Dışarıda mı ya da eve mi gidelim? Bence evde yapalım. Gerçi evde yemek yapmakla dışarıda yemek aynı şeye denk geliyor. Çünkü sokak yemekleri oldukça uygun. Akşam oldu. Evet, sokak yemeği diyelim. Tamam, görüşmek üzere. Niyetimiz kimseye